Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mobiliktum'dan Batuhan. Bugünkü konuğum WePlay Ventures'dan yatırım direktörü Burak Yılmaz. Bugün kendisiyle WePlay Ventures'ın Türkiye oyun ekosistemine katkılarından, neler yaptığından, misyonundan ve genel olarak oyun sektöründen de bahsedeceğiz. Burak hoş geldin. Hoş bulduk Batuhan. Ne haber? Nasılsın? Valla sen nasılsın? Ben de gayet iyiyim. Güzel yoğunluk devam ediyor. Gayet keyifli. Güzel. Şimdi ilginç sorularım olacak. Ama öncelikle WePlay Ventures nedir? Ne yapıyor? Venture Capital kavramı nedir? Türkiye'de çok fazla bilinen de bir kavram değil. Özellikle oyun ekosisteminde çok fazla bilinen bir oluşum değil. Yurt dışında örneklerini görüyoruz ama genel olarak nasıl kuruldu, neler yapmak istiyor ve bu Venture Capital kavramını biraz açar mısın? Venture Capital kavramından başlayayım istersen. Venture Capital bir risk sermayesi demek Türkçe'ye çevirdiğimizde. Ama Amerika'daki yapılarla Türkiye'deki yapılar tam birebir örtüşmüyor aslında. Orada bir ayrım kalabiliyor. Venture Capital Türkiye'ye çevirdiğimizde biraz daha yatırım fonları gibi karşılık buluyor. Ancak WePlay Ventures bir yatırım fonu değil, bir yatırım şirketi. Yatırım fonu olmasından kastım da bir GSYF ya da yurt dışı kaynaklı kurulan bir fon değil. Bir anonim şirket olmasının farklı faydaları var. Onlardan bahsederim. Bunun özellikle altını çizmek istiyorum. Çok genel bir tanım olduğu için venture capital, Türkiye'de tam karşılığı olmadığı için biz de VC olarak tanımlıyoruz ama bir anonim şirket, bir yatırım şirketi aslında WePlay Ventures. Nasıl kurulduğu hikayesini çok kısa bahsedeyim. Hikaye aslında Tekvan ve Tuzuro ismini verdiğimiz bizim arka tarafta Tarver, Aktus Portföy, İstanbul Holding gibi yapıların yönettiği iki tane fon var. Bu fonların oyun sektörü özelinde yapmak istedikleri yatırım sonucunda ortaya çıkan bir yapı. Tuzuro zaten spor, eğlence ve medya alanlarında yatırımlar gerçekleştiriyor. Bu eğlencenin de birinci ana maddesi oyun girişimleri. Tekvan da teknoloji odaklı işlere yatırım yapıyor. Bu iki fon oyun girişimleri üzerinde yatırım yapmak istiyordu. Ancak bunu fonlar özelinde yapmak yerine tamamen oyun sektörüne odaklanan bir anonim şirketle yapmanın çok daha farklı faydaları olacağına karar verdik. Bunlardan neydi aslında? Oyun sektörünün dinamiklerine uygun olan çok daha hızlı ve esnek bir şekilde yatırım yapabilmek. Bunu sağlaması gerekiyordu bize bu yapının ve bunu sağladı. Bunun için WePlay Ventures'ı kurduk. Tarven tarafı var arka tarafta, Aktus Portföy tarafı var. Tarven'in daha önce oyun girişimleri yatırımı var. Aktus Portföy'ün Tuzuro üzerinden yatırımları var gibi konulardan. Zaten arka tarafta startup dünyasında çok tecrübeli bir ekip var. Oyun dünyasında tecrübeli bir ekip vardı. Oyun dünyası özelinde de bir yapı kurmak istedik ve WePlay Ventures'ı kurduk. Valla süper. Öncelikle hem tebrikler hem kolay gelsin. Büyüyen bir sektörde şu anda faaliyet gösteriyorsunuz ama zaten dediğin gibi yani arkada hem sermaye var hem de bilinen isimler var, tecrübeli isimler var. Aslında böyle birden hadi bir oyun işine girelim tarzında bir söylem yok. Yani onu açıkladığın için iyi oldu. Hani WePlay nereden çıktı diyenler olursa işte geçmiş Doğru. bir şekilde. Açıkçası biraz o konuda muzdaripim ben de. Biz WePlay'in temellerini 2018 yılında atmıştık. 2018 yılında şablonu, neler yapmak istediğimiz, neleri planladığımız ortaya dökmüştük ama süreç biraz farklı ilerledi. Fonlar girdi araya vesaire diğer konular girdi. Konu 2020 yılının başında kaldı. Biz 2020 yılının başında aktif etmeye başladık. Ama yine işte o tırnak içinde kağıt kürek işlerinin devam etmesi derken peak haberi geldi, rolik haberi geldi. Böyle şey gibi bir durum oluştu. Zaten çok büyük bir vibe oluştu oyun sektöründe. Bu vibe'dan ortaya çıkan bir yapı gibi dışarıdan algılanabilir. Ama kesinlikle öyle olmadı. Çok daha eskiye dayanan, zaten hazır şablonlar olan, sadece biz bu yapıyı kurarken Peak'le Rolling X'ları geldi gibi bir durum oldu. Süper. Şimdi malum tüm dünya zor bir dönemden geçiyor. Özellikle 2020 korona virüsü sebebiyle birçok sektörde durma oldu vesaire. Şimdi 2018-2019 Türkiye'de zaten oyun sektörü büyüyordu. Özellikle mobil alanda. Korona sırasında oyun sektörü hepten büyüdü. İnsanlar evde olduğu için daha fazla oyuna vakit ayırmaya devam etti. Bizde başarılı haberler geldikten sonra daha fazla stüdyo ortaya çıktı vesaire. Fakat ne kadar şirket başarıları devam etse de normalde yatırımcıların çoğu yani dünyaya baktığımızda yatırım kararlarını durdurdular, yavaşlattılar, çekindiler. Çünkü hani gidişat nere belli değil. Siz bu süreçte daha da üzerine giderekten aslında çok seri bir şekilde birkaç tane oyun stüdyosuna yatırım yaptınız. Burada hani fırtınanın içine doğru gittik gibi bir şey var mı? Yani nasıl burada aldığınız kararlar? Dplay'i en başta söylediğim gibi kurma amaçlarımızdan birisi çok hızlı ve esnek yatırım yapmak.
oyun sektöründe bunu sağlayamadığınız takdirde başarılı olma şansınızın ben çok mümkün olduğunu düşünmüyorum. Bütün dinamikler bunun üstüne kurulu. 6 ay içinde her şey bambaşka hale dönebiliyor bu sektörde. Bir yatırım sürecini 6 ay, 1 sene gibi süreçlere yaydığınızda çok farklı şeyler konuşmaya başlıyorsunuz ki yatırım yapmanız da mümkün olmuyor. 6 ay önceki değerlemesiyle bir oyun girişimi 6 ay sonraki değerlemesi arasında çok ciddi farklar oluyor. Çok basit ve karşımıza çıkan Roblox örneğinde gördüğümüz gibi 2020 yılının başında 4 milyar dolardan yatırım alan şirket 2020 yılının sonunda daha bir seneyi tamamlamadan 29,5 milyar dolardan yatırım alabiliyor. Burası böyle bir sektör. O yüzden burada hızlı olmak, esnek olmak çok çok kritik. Biz de tamamen WePlay'i bunun üstüne kurduk zaten. Bütün amacımız buydu ve bu dönemde de bunun üstünden yatırımlar yapmaya başladık. Ki pandeminin zaten oyun sektörü senin söylediğin gibi dünyada böyle %11'lerin üstünde büyüyor. Böyle son bir 10 yıldır özellikle. Türkiye'de son 3 yıldır, 4 yıldır hem o büyümeler daha fazla gerçekleşiyor hem zaten ortaya çıkan ekstra rakamları da o büyümenin meyvelerini veriyor. Zaten büyüyen bir sektör. Pandemi buna pozitif anlamda da çok fazla etki etti üstüne. 165 milyar dolar beklenirken oyun sektörü 180 milyar dolarlara dayandı. Aslında pandemi bizim için zorlamadı açıkçası. Bir bakımdan avantaj oldu ki WePlay'de de yapmak istediğimiz şeyde çok örtüştü ve hızlı hızlı 7 tane yatırımı kapattık. Süper. Şimdi ben bir oyun stüdyosuyum. Maddi olarak destek almam lazım ki ekibimi büyüteyim, operasyonumu genişleteyim vesaire. Ne şartlarda olmam lazım, ne konumda olmam lazım? Artı bir soru olarak yurt dışında yaşayan bir Türk olsam da ya da herhangi yabancı bir firma gelip ben WePlay'den yatırım alabilir miyim? Ama ilk soru ne şartlarda ne şartları sağlamam lazım? Aslında çok büyük şartlarımız yok. Zaten WePlay Ventures erken aşamada yatırımlar yapan bir yatırım şirketi olarak konumlandırdık. Bunun içinde çok esnek bir yatırım yapımız var orada. Böyle biraz böldük de segmentleri yatırımlarda. Böyle 3 segmentte yatırım gerçekleştireceğiz. Öyle pre-seed, seed, early gibi düşünebilirsin. Özellikle pre-seed aşamalardaki girişimler için açıkçası hemen hemen hiçbir şeye bakmıyoruz. Hiçbir şeyden kastım yani oyunun ne halen, ne durumda olduğu, ne kadar geliştirildiği, ne aşamada olduğu gibi konular ikinci hatta üçüncü planda baktığımız şeyler. %99 baktığımız şey burada ekip. İlerleyen aşamalarda da bu maksimum %75'e düşer. Onu söyleyebilirim. Yani early aşamada 20 milyon dolar değerlemede, 25 milyon dolar değerlemede geldiğimizde de yine %75 ekibe %25 product'a bakıyoruz. Ama bu aşağılara indiğinde bu süreçler %99 ekibe bakıyoruz açıkçası. O ekibin şimdiye kadar neler yaptığı, daha da önemlisi şimdiden sonra neler yapmak istediği. Bayağı gözlerinin içine bakıp inanıp yatırımlar gerçekleştiriyoruz. O yüzden çok esnek orada bizim yapımız. Herkes başvurabilir. Herkesle ilgileniyoruz o aşamadaki. Ki ilk yatırımlarımıza baktığımızda birçoğu da bu şekilde yatırımlar. Daha ortada oyun anlamında çok fazla product olmayan girişimlere yatırım gerçekleştirdik. Burada bir mesaj da vermek istiyorduk açıkçası. Buradaki girişimleri desteklemek istediğimizi göstermek de istiyorduk. Bir iki tane şu anda önümüzdeki farklı deal'lar, daha büyük deal'lar da var. Onları da kısa zaman içinde açıklıyor olacağız. Ama ilk mesajı vermek istedik açıkçası. Yani çok rahat olabilirsin orada. Herkes başvurabilir, herkesle ilgileniyoruz çok erken aşamalardan itibaren. İkinci soruna geleyim. Yurt dışında yatırım şu aşamada çok düşünmüyoruz açıkçası. Ama yurt dışında yatırımdan kastım yabancı firmalara yatırımı çok fazla düşünmüyoruz. Çünkü WePlay'i kurarken sadece bu sektördeki gelişimden faydalanmak değil, aynı zamanda bu sektöre bir fayda da sağlamak amacıyla kurduk burayı. Türkiye oyun sektörünün nasıl geliştiği çok aşikar. Böyle zaten yabancı yatırımcılar maalesef ki çok farkındaydı ama biz yurt içindeki yatırımcılar böyle son 2-3 yıldır burada bir şeyler oluyor farkına varmaya başladık. Bu acı bir gerçek. Bunun biraz daha tersine çevirip Türkiye'deki oyun girişimleri, yerel oyun girişimlerini mümkün olduğu kadar desteklemek istiyoruz. İlk aşamada Türkiye'deki oyun girişimleri ama daha sonraki aşamada planlarımız içine girebilir yurt dışı. Ama şu an için ilgilenmiyoruz. Türk olması, yurt dışında yaşayan bir Türk olması bizim için sağlar. Onu Türkiye'deki girişim olarak sayabiliriz. Tamamdır, güzel. Ufak bir ayrımcılık yapabiliriz. Ufak bir milliyetçilik yapabiliriz yani. Tamam. Bu da gurbetteki arkadaşlarımıza şimdiden buradan söylüyoruz. Şimdi burada
çok ufak takipçilerimiz için açmak istediğim bir yer var. Çünkü bu soru bana da çok geldi. Hani aslında bahsettin ama ben tekrar bir açmak istiyorum. Arkadaşlar ürününüz olmasa bile yani bir oyun fikriniz var, projeniz var. Ön tohum ve tohum aşamasında burada önemli olan ekip. Yani Burak'ın Doğru. da dediği gibi burada aslında ekibe önem veriyoruz. Yani bu ekip bu projenin altından kalkabilir mi? Yorulduğunda bırakacak mı? Kaçacak mı? Mücadeleye devam edecek mi? Esas önemli olan bunlar. Çünkü ya bugün A projesiyle başlarsınız o yolda A'dan C'ye evrilebilir. Yani o yüzden projenin son hali çok ya da ne durumda olduğu o yüzden çok şey değil. Kendi ekibinize güveniyorsanız, projenize güveniyorsanız VIP ile konuşabilirsiniz. Benim Çok genel ufak bir ekleme yapayım orada Batuhan müsaadenle. Zaten bizim yatırım stratejimiz sadece finansman üzerine kurulu bir yatırım değil. Yatırım yaptık, senin ne kadar ihtiyacı var? Bu kadar al kardeşim, ayda bir bize raporla, ne yaparsan yap gibi bir stratejimiz yok. Bunun doğru olduğunu da asla düşünmüyoruz. Biz bayağı işin mutfağına da giriyoruz. Hem ekibimizle, bizde bir ekip var. Sadece oyun işleriyle ilgilenen Vplay'in dedike bir ekip var. Bu ekip sabah akşam hafta sonu hafta içi demeden, mesai kavramı olmadan bu girişimlerle sürekli olarak birlikte, sürekli olarak beraber hareket ediyor. Bunun yanı sıra hem farklı sektörlerde HR, muhasebe, hukuk gibi bu arkadaşlar üstten yük alabilecek bu konularda, bu arkadaşlar olabildiğince bu konulardan uzak tutabilecek çok profesyonel, hem startup hem oyun dünyasına hakim hem de yaptığı işte çok profesyonelleşmiş partnerlerimiz var. Hem de oyun dünyasındaki yayıncılar, reklam platformları, hızlandırma programları, ajanslar gibi hangi cennede, hangi aşamada oyun yaptığıyla ilgili ona fayda sağlayabilecek birçok insanla da beraber çalışıyoruz. Aslında burası ufak bir hızlandırma programı gibi de hareket ediyor yatırımın yanı sıra. Yatırım yaptığımız her girişimi böyle mesai de harcayarak, elimizi de kirleterek, emek de harcayarak beraber bir noktaya getirmeyi amaçlıyoruz. O yüzden tam söylediğin gibi doğru bir ekip olduktan sonra hep beraber o işi yapabileceğimize eminiz biz. Süper. Burada bir sürü yatırım var. Tek tek isimlerini söylemeyeceğim ama genel olarak Facebook, LinkedIn vesaire mecralarda şöyle bir tartışma gördüm. Genel olarak değerlemelerin düşük olduğuna dair bir düşünce var. Yani burada firmaların söylediği ya da çıkartacağı oyun modellerini düşünürüz. İşte casual, midcore, PC vesaire. Bu oyunları yapmak için daha fazla paranın uygun olacağı ya da daha fazla yatırımın ihtiyacı olacağı şeklinde görüşler var. Buna ne diyorsun? Bu aşamada yani ön tohum ve tohum dediğin zaman zaten değerleme düşük oluyor. Yani çünkü firmanın aslında ilk defa değerlendirildiği durum. Ama genel olarak siz şey de yapmıyorsunuz. Yani PC, mobil vesaire bu alanda da bir ayrım yapmıyorsunuz. Fakat genel olarak hani böyle bir düşünce var. Buna ne diyorsun? Biraz önce bahsettiğim konuyla bağlantılı olarak anlatayım bu konuyu. Dediğim gibi 3 ayrı segmentte yatırım yapmak planlıyoruz. Bunlar neler? Çok böyle basic olarak bölebilirsek böyle 1 milyon dolar altındaki değerlemeler pre-seed gibi düşünebilirsin. Böyle 5 milyon dolar civarındaki değerlemeler seed gibi düşünebilirsin. 20-25 milyon dolara çıktığında early gibi düşünebilirsin. Bunlar biraz daha 1 milyon dolar altındaki girişimler için bahsedilen konu. 1 milyon dolar altındaki girişimlerin birçoğu henüz yeni kurulmuş, yeni bir product ortaya çıkarmaya çalışan, yeni ekipleşmiş yapılar oluyor. Ve aslında burayı geçtikten sonra yatırım bulmak çok zor değil. Hem Türkiye'de hem dünyada. Yani 5 milyon dolardan 10 milyon dolar değerlemelere geldiğinizde artık gerçekten ortaya bazı şeyleri koymuş, bazı yapıları oluşturmuş ve bazı şeyleri kanıtlayabiliyor oluyorsunuz. Bir kanıtınız oluyor. Orada da rakamlar tabii ki daha büyük konuşuluyor, daha farklı rakamlar konuşuluyor. Ama bunun altına indiğinizde henüz kanıtladığınız çok bir şey yok ortada. Henüz aslında bir günün sonunda bir fikirle geliyorsun ve bu fikre yatırım alıyorsun. Burada bizim yaptığımız şey aslında ilk ateşi vermek, ilk bir yakarı vermek. Devam eden süreçte zaten başarılı olan girişimler hem Vplay'in kendisi tarafından hem de Vplay'in arkadaki fonları tarafından böyle hazır fonlanmak için bekliyor. Ama zaten değerlemesi 5 milyonsa ben o adama 2 milyon veremem, 2,5 milyon veremem, %50'sini alamam. Böyle bir durum var. Ben de almak istemem. Zaten böyle bir yatırım stratejik olamaz. Bu şirketleri biz günün sonunda milyon dolarlık, milyar dolarlık şirketler haline getirmeye amaçlıyoruz. Daha günün birinde %30, %40 gibi hisseler aldığında bu işin zaten doğru bir yatırım stratejisi olmuyor.
Diğer tarafa geldiğimizde daha düşük hisse aldığımızda değerleme zaten belli. Daha düşük meblağlara gelmek zorunda kalıyor konu. Ama dediğim gibi bu girişimler için bu şey değil. Yatırım yaptık, hadi bundan sonra devam ediyorsunuz değil. Biz sürekli burada olduğumuz için başarılı olduğu anda ikinci yatırım, başarılı olduğu anda üçüncü yatırımın içine sokuyoruz o girişimi. O yüzden bunlar şey gibi değil, 2 yıllık paralar değil, bunlar daha kısa süreli paralar. Aslında bir karşılıklı test, karşılıklı ilk bir başlayalım, önümüzü görelim paraları. O yüzden katılmakla birlikte böyle bir durum olduğundan da altını çizmek istiyorum. Aynen, yani olay zaten o eşiği geçmek, ilk eşiği geçmek. Yani ben böyle bir projem var, benim ekibim sağlam, ben bu projeyi yapacağım fakat benim ayağa kalkmam için böyle bir finansman lazım. Siz aslında orada yapıyorsunuz ve zaten o eşiği geçerse destekleyecek çok daha fazla sermaye koymaya hazırsınız aslında. Aynen öyle. Yani abi o işi geçemeyen 300'den fazla stüdyo var. Yani yatırım bulamadığı için. Aslında biraz şey gibi düşünmek lazım. O işi geçirmek çok çok kritik. O işi geçtiği anda zaten hem bizim tarafımızdan hem de dışarıdan çok çok daha kolaylaşıyor işler ama işte yani burada otursak senle o işi geçebilmiş 20 tane stüdyo sayarız maksimum. 20'de de zorlanabiliriz Türkiye için konuşuyorum. Bunun sebebi buydu. Yani aslında çok yetenekli, çok seven yaptığı işi, burada böyle hayatını adamak isteyen o kadar fazla insan var. Ancak o işi yeterli finansmanı bulamadıkları, doğru ekip yapısını oluşturamadıkları, doğru yatırımcıyı içeri alamadıkları için geçemiyorlar. Ve bu çok da üzücü bir durum. Bu yetenekleri günün sonunda harap oluyor aslında. Biz o eşiği geçirmeye çalışıyoruz bu etaptaki girişimlere. Tamamdır. Şimdi ben normalde son soruma gelmiyorum aslında da genelde kapanışı genç girişimcilere genel olarak tavsiyeler neler diye soruyorum. Şimdi burada sana şunu soracağım. Şimdi Peak'in satılmasıyla, işte Rolli'nin yatırım haberiyle vesaire Türkiye'de gözler tamamen yani oyun sektörüne çevrildi. Farklı hiç alakası olmayan, yani oyunla alakası olmayan sektörlerden de bu tarafa yatırım var. Ben şimdi o zaman şöyle sormak istiyorum sana. Sen oyunla alakası olmayan fakat sermayesini buraya yatırmak isteyen, bu alanda yatırım düşünen firmalara ya da bu tarz yine anonim yatırım firmalarına vesaire ne tavsiye verirsin? Yapmayın dedim. Açık bir. Şöyle abi işin şakası bir yana dediğin gibi çok büyük bir vibe var. Herkes hemen hemen herkes aklına gelebilecek Türkiye'deki belli bir sermaye üstündeki yapı, kurum ya da kişiler bu sektöre yatırım yapmaya hedefliyor. Ancak çok başka bir sektör burası. Yani startup zaten birçok insanın alışık olmadığı bir yatırım şekliydi. Bunun içindeki oyun sektörü çok 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 daha farklı. Yani burada sabah 8 akşam 5 yok. Burada işte bir sektör var ayda 5 tane 10 tane oyun çıkıyor. Biri var 2 yılda bir oyun çıkıyor. Bunları bilmen gerekiyor. O developer arkadaşların, artist arkadaşların farklı bir dünyaları var. Farklı hayalleri var. Farklı düşünceleri var. Bunların hepsine hakim olmak gerekiyor. Günün sonunda bunları ya çok doğru analiz ederek yatırım yapmaları gerekiyor ya da bu işi bilenlere gidip onlarla yatırım yapmaları gerekiyor. Bu ikisini yapmadan buraya girenler hem kendileri fail edecekler günün sonunda hem de yatırım yaptıkları arkadaşları üzecekler. Ben rica ediyorum Türk oyun sektörü için böyle yapmasınlar. Yani ya gerçekten bilen insanlarla bu işi yürüsünler ya da burayı çok 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 iyi analiz edip ondan sonra yatırım yapmaya karar versinler. Şey gibi bir durum var. Oyun sektöründe çok kolay para kazanılıyor gibi. Asla öyle bir şey yok. Asla. Yani hyper casual içinde böyle bir algı var ya. Hyper casual oyun çıkarmak çok kolay değil. Yani 80 oyunda bir artık böyle oyun yayınlayabiliyorsun. Oyun geliştirmek kolay olması oyunda başarılı olmanın kolay olduğu anlamına gelmiyor. Çok fazla şeye dikkat etmen gerekiyor. Oyuncuları o kadar fazla dinlemen gerekiyor ki Hypercage böyle yavaş yavaş casual'a da getirdi bu konuyu. Yani burada oyun geliştirmek de böyle developer insanlar için de şey gibi bir durum oldu. Ya ben de yaparım. Onu abi yaparsın da başarılı olabilir misin? Önemli olan soru bu. Yatırımcılar için de aynı şey geçerli. Buradan para kazanmak kolay değil. Yani o kadar düşündüğünüz kadar kolay değil. Dinamikleri doğru bilmek gerekiyor. O yüzden borsa değil burası. Lütfen doğru stratejiyle yatırım yapmak isteyenler burada yatırımlarını gerçekleştirsin.
Valla güzel özetledin. Sevgili sermaye sahipleri, yani bu dinamikleri farklı olan bir sektör olduğu için bir danışmanla çalışmanız, derneklere başvurmanız ya da belki ortak bir fon varsa oraya katılıp bir, değil mi? Bir lead investor'ın, yani bir önde gelen yatırımcının şeyiyle, derliğinde belki bir şeyler yapılabilir. O yüzden dikkatli olun. Kolay haberlerde olduğu gibi kolay değil bu işler. Aynen öyle. Yani birinci madde, oradaki herkes sizden daha iyi biliyor oyun sektörünü. Bunu unutmadan hareket ederse herkes için çok daha sağlıklı olur iki taraf için. Süper. Burak, son soruma geliyorum. Yatırım arayan genç girişimcilere tavsiyen nelerdir? Ya açıkçası bize ulaşmak çok kolay. Bizim özelimizde diyorsak bize ulaşsınlar. Yatırım olur olmaz. Bunlar günün sonunda bizim de sınırsız sermayemiz yok. Biz de yatırım yapmak isteyip yapamadığımız insanlar oluyor. Ancak en ufak bir fayda sağlayabilirsek bu insanlara çok mutlu oluruz. Lütfen bize istedikleri zaman istedikleri kanallardan çok basit, yani web sitesine girip hemen ulaşabiliyorlar zaten. Lütfen bize ulaşsınlar. Genel olarak oyun sektöründeki genç arkadaşlar, az önce söylediğim şeyleri, benzer şeyler söyleyeceğim. Burası o kadar yani şey değil. Çok fazla çalışmak gerekiyor burada. Çok fazla mesai harcamak gerekiyor ama bir yandan da çok zevkli bir iş yapan arkadaşlar için. Biraz böyle futbolculuğa benzetiyorum ben bu işi. Hem bu arkadaşlar hayatlarında en keyif aldıkları işleri yapıyorlar, hem de başarılı oldukları takdirde hayatları boyunca mutlu olacakları mevlalar kazanıyorlar. O yüzden genç arkadaşlar buraya lütfen yönelsin. Çok büyük gelecek var burada. Özellikle hem Türkiye'de hem dünyada çok büyük gelecek var. Ama bunu yaparken de asla burası kolaymış, ben buraya yöneleyim mentalitesiyle olmasın. Burası kolay bir yer değil. Ama çok zevkli. İşlerin böyle çok güzel ilerlediği bir sektör. Tavsiyem bu olur. İleriye baksınlar, yukarı baksınlar her zaman. Burak, çok teşekkürler katıldığın için. Rica ederim. Ben çok teşekkür ederim Vatan davetin için. Buradan bütün arkadaşlarımıza, yatırım yaptığımız arkadaşlara, artı Stüdyo Bilin ekibi, onlar kırılıyor. Çünkü onları söylemeyince. Onlara da çok selamlar. Hepsini öpüyorum. Çok güzel günler bizi bekliyor. Teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.